Efendim hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı. Efendim bugün sizlerle devlet hükümeti tasfiye mi ediyor? Devlet kendini mi tasfiye ediyor? Bu son özelleştirmeyle birlikte ekonomi nereye gidiyor? Biz neden mal ve hizmetleri bu kadar pahalıya alıyoruz? Bütün bunları tartışacağız sizlerle. Muhalefetin de dediği o satıyorlar, sattılar, ısrarla muhalefet bunu söylüyor. Bunun altında yatan temel sebepleri konuşacağız efendim. Bundan dolayı hepinize tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle efendim Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet sorunu var. Bunu kabul edelim artık. Muhalefet düzelirse iktidar kendiliğinden düzelmek zorunda kalacak. Hangi parti iktidar ederse etsin kendiliğinden düzelmek zorunda kalacak. Aslında işin esasında biz kendimizi düzeltirsek birçok şey kendiliğinden düzelecek. Şimdi bugün Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin temel nedenlerini tespit etmemiz lazım. Her fırsatta söylüyorum. Üretim eksikliği bunların başında geliyor. Bir diğer altında yatan sebep de özelleştirme. İşte özelleştirmede Türkiye'de yeni başlayan bir hareket değil. Yani bu iktidar bunu yapmadı sadece. Özelleştirme Turgut Özal döneminde 1980'li yıllarda başladı. Rahmetli Turgut Özal döneminde 1985'te Sümerbank'ın Iğdır Pamuklu Dokuma Tesisi'nin Aras Tekstil'e 6,7 milyon dolara satılmasıyla ilk özelleştirme hareketi gerçekleşti ve Türkiye'de özelleştirme hamlesi başlamış oldu. 1985'te hiç kimse özelleştirmeye itiraz etmedi. Özelleştirme ekonomiyi nasıl etkiler? Bunun sebep ve sonuçlarından bahsedeceğiz şimdi efendim. Çünkü bugün yaşadığımız bir sonuç. Maalesef geçmişteki hataların bir sonucunu biz şu anda yaşıyoruz. Peki özelleştirme nedir? Özelleştirme efendim hizmet üretimi biçimi bakımından hizmet üretimi açısındaki iktisadi faaliyetlerin devlet elinden çıkması anlamına gelir. Devletin kendi ürettiği alanlardan ayrılması, bunu özel sektöre devretmesi anlamına gelir. Bu faaliyetlerini özel sektöre devretmesiyle birlikte de kamuya ait bütün iktisadi işletmelerin devredilmesi anlamına gelir aslında. Şimdi burada önemli bir nokta var. Devlet özelleştirmeyi yaparken bütün üretim yaptığı alanları özel sektöre devrediyor. Ve bu 1980'lerde başlayan özelleştirme hareketi sadece Türkiye'de başlamadı. Dünya özelleştirmeye gitti. Yani dünyada dünya devletleri, Almanya'da böyle, Fransa'da böyle, İtalya'da böyle fark etmeksizin bütün dünya devletleri özelleştirmeye gitti. Bu da böylelikle de efendim dünya genelinde 1980'li yıllardan günümüze kadar 2 trilyon 500 milyar doların üzerinde özelleştirme yapıldı. Türkiye'de ise 1980'lerden bu yana 70 milyar dolarlık özelleştirme gerçekleştirildi. Şimdi efendim size 1985'ten bu yana yapılan özelleştirmelerden kısmen bahsedeceğim. Yani hangi sektörler özelleştirildi? 1985 ve 2000 tarihleri arasında Bingöl Yem Fabrikası, Süt ve Besicilik BİMAŞ'ın %47'si, Biga Yem Fabrikası %40'ı, Çukurova Elektrik ve Teledaş %2'si, Trakya Pınarhisar Çimento Fabrikası, Pektim, Erdemir'in %36'sı, çimento fabrikaları, Tofaş'ın %1'i ile %17'si özelleştirildi. Adana Kağıt, Kilis Zeytinyağı Fabrikası, Sorgun Gübre Fabrikası olmak üzere 5 ile 8 milyar dolarlık kamuya ait iktisadi işletme özelleştirildi efendim 1985 ile 2000 tarihleri arasında. 2000 yılından 2017 tarihine kadar incelediğimizde de 85 elektrik santrali, 37 maden sahası, 3631 taşınmaz, kamuya ait 40 işletme, 10 liman, 11 otel sosyal tesis, 95 gemi dahil olmak üzere kamuya ait 60,9 milyar dolar talebinde, bedelinde özelleştirme gerçekleştirildi.
2018'den günümüze kadar 2 liman, 6 sigara fabrikası ve araç muayene hizmetleri, Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları, Karadeniz çay fabrikası ve beraberinde taşınmaz, kamuya ait olan tank palet fabrikası dahil olmak üzere birçok kurum devlet tarafından özelleştirildi. Son özelleştirmelerinde bilançoları açıklanmadığı için biz bunları şu anda bilmiyoruz. Nedir peki dünyayı özelleştirmeye iten sebepler, temel mantıklar? Bunlardan bahsedeceğim size. Birincisi, özelleştirme sadece Türkiye'de olmadı. Dünya genelinde birçok devlet 80 sonrası özelleştirmeye gitti. Dünya devletleri, özellikle de Avrupa ülkeleri özelleştirmede şeffaflık ilkesini benimsediği için vatandaşlarıyla çok bir problem yaşamadılar. Ve bunu da vatandaşla paylaştıkları için çok büyük sorunlar olmadı aslında. Türkiye'de ise özelleştirme iki kısma ayrılıyor. Birincisi 1985 ve 2000 tarihleri arası, ardından da 2000 ile 2017 arası. 2000 ile 2017 arasını da ikiye ayırabiliriz. 2007'ye kadar iyi gidiyorduk. 2007'den sonra da özelleştirme farklı bir boyut kazanmaya başladı. Burada bizde 1985 ve 2000 tarihleri arasında muhalefet biraz daha kaliteliydi. Büyük ölçüde basın, yayın kaliteliydi. Tarafsız, bağımsız haber yapabiliyorlardı. Muhalefet biraz daha ciddiydi en azından. Yani iktidara gelme kaygısı vardı muhalefetin. Yani ben de iktidar olacağım gibi bir hedefi vardı aslında. Tabii daha sonra 2000'li yıllarla 2007 tarihleri arasında da muhalefet iyi gidiyordu. İktidar da iyi gidiyordu aslında. 2007'den sonra böyle bir muhalefetin kalitesi de bir dejenerasyon oldu. Basın yayınının kalitesinde bir dejenerasyon oldu. Dolayısıyla da bu hükümete yansıdı ister istemez. İkincisi dünyada değişen konjektür özelleştirmeyi gerekli kıldı aslında. Devletin temel misyonu değişmeye başladı. Devletler bu süreçte temel olarak asli görevleri olan adalet ve güvenliğin sağlanması ile özel sektör tarafından yüklenilmesi mümkün olmayan altyapı yatırımlarını yapmaya, onlara yönelmeye başladı. Ekonomisinin ise pazar mekanizmaları tarafından yönlendirilmesi anlamına geliyordu bu. Ekonomik kısmı da özel sektöre bırakıldı. Bu noktada da iyi anlaşılması için bir örnek ile açıklayalım isterseniz. Şu anda hemen hemen herkes, vatandaşçı, çiftçisi, sanayicisi elektrik faturasından şikayetçi. Şimdi şöyle bir durum var Eve bir elektrik faturası geldi, sanki evde sanayi çalıştırıyoruz. Bir şey yaptığımızda yok yani. Çünkü elektrik idaresi 2004 tarihinde özelleştirildi. Yani bu millet özel sektörün eline teslim edildi. Şu anda hükümetin de yapabileceği çok fazla bir şey yok. Geçti çünkü. Vergileri düşürebilir hükümet, yani devlet bu noktada vergileri düşürebilir. Vergiler, yani elektrik bedeli üzerinden alınan vergilerde indirime gidebilir. Onun dışında firmaya, millete elektriği bedava ver diyemeyiz. Burada elektriği satın alan firmalarda tekelleştiği için, tekel kartel piyasasını oluşturdukları için rakipleri yok. Rekabet edecek birisi yok. Dolayısıyla rekabet edecek birisi olmayınca da size istedikleri fiyat üzerinden elektriği satabilirler. Tekel denilen piyasa, büyük firmaların belli bir ürün, mal ve hizmeti tek başına üretmeleri demek. Yani tek bir firmanın elektrik üretmesi demek. Birden fazla firma şayet elektrik üretirse rekabet olur, siz elektriği ucuza alabilirsiniz. Bakın, devlet burada bu tür hizmetleri şayet rekabetçi bir piyasaya teslim etmiyorsa, o zaman elinden çıkarması daha vahim, daha tehlikeli sonuçlar doğurur.
Öte taraftan devletin burada sadece denetim mekanizması var. Sadece kontrol ve denetim mekanizması var. O da iyi ki var. Olmadığını düşünürseniz siz elektrik dahi satın alamazsınız efendim. Bunun da altını çizelim. Yani mümkün değil. Biz elektrik satın alamayız. Tekelci, kartelci piyasa elektrik fiyatlarını istediği gibi belirler. Tek başına olduğu için piyasada. Piyasada siz mal ve hizmetleri neden ucuz alıyorsunuz? Çünkü birden fazla o maldan üreten var. Yalnız elektrik gibi, doğalgaz gibi tek başına tekel piyasası oluşturacak olan mal ve hizmetler özel sektörün eline bırakılamaz. Bırakıldığı zaman vatandaşı özel sektörün eline teslim ettik demektir. Devlet 3 ay fatura almayabilir. Almazsa bir şey olmaz. Yalnız özel sektör ben 3 gün dahi fatura almıyorum diyemez. Şu anda elektrik idaresi özelleştirildi. Devletin elinde değil. Devlet sadece burada denetim ve kontrol mekanizmasını yerine getiriyor. Hiç kimse de çıkıp demedi ki ya biz bazı mal ve hizmetleri özelleştiriyoruz ama ya tamam özelleştiriyoruz yalnız yarın bir gün başımıza iş gelir, başımıza hal gelir, altından kalkamayız. Şöyle düşünün efendim, yarın özel sektör, devletin de kurumlarının satın aldığı bir mal ve hizmet. Devlet kurumlarından bir tanesinin elektrik faturasını ödeyemediğini ve elektriğinin kesildiğini düşünün. Hastane örneğini verelim. Elektriğinin kesildiğini düşünün. Özel sektörün insafına bırakılacak bir şey mi bu? Değil. Dolayısıyla bunların önemini şimdi idrak ediyoruz. Yani sonuca geldiğimizde. Üçüncüsü de efendim dünyada sistem değişiyor. Kapitalist sistemin bir üst sistemi olan dijitalizme geçiyoruz. Dünya dijitalizme geçiyor. Devletler kendilerini tasfiye ediyor aslında. Yani dünya düzenindeki devlet anlayışı kontrol ve denetim mekanizması olacak sadece. Devletin yüklendiği birçok işlemi birbirine bağlı bilgisayarlar sistematiği üzerinden dijital dünyaya aktardığımız blockchain tabanlı veri sistemi üzerinden gerçekleştirebileceğiz ve halledebileceğiz. Örneğin iki kişi araba alım satımı yapıyorsa A kişisiyle B kişisi veya benle biriniz alışveriş yapıyorsak ve araç alışverişi yapıyorsak ben arabamı B kişisine sattığımda noter onayına yani devletin o mührüne ihtiyacım olmayacak. Satış blockchain tabanlı veri sistemi üzerinde gerçekleştiğinde birbirine bağlı olan birden fazla bilgisayarla geçecek olduğu için burada da doğrudan bir onay almış olacağız. Devletin onaylama görevi de ortadan kalkmış olacak zamanla. Hatta şu anda ilk blockchain tabanlı ilk evlilikte gerçekleştirildi. Yani yavaş yavaş insan yaşamı blockchain tabanlı veri sistemine aktarılıyor. Dördüncüsü efendim, şimdi devletin burada temel misyonu aslında değişiyor. Devlet kendini tasfiye ediyor. Bütün devletler kendini tasfiye ediyor. Çünkü dijitalizmin gelmesiyle birlikte devlete duyulan ihtiyaç da azalacak. Devlet özelleştirmeye gitmemiş olsaydı o yük onun sırtında kalacaktı aslında. Ekonomiyle ilgilenen biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim özelleştirmeyle ilgili olarak. Özelleştirmede bazı alanların, bazı sektörlerin özelleştirilmesi ihtiyaçtır aslında. Devletin üzerindeki o hantallığı alır, yükünü hafifletir devletin. Yalnız bazı sektörlerde de özelleştirmeye gidilmesi tehlikelidir. Elektrik örneğinde olduğu gibi, altyapı örneğinde olduğu gibi, eğitim ve sağlıkta olduğu gibi, bakın eğitim ve sağlıkta lütfen ama lütfen özelleştirmeye gitmeyelim. Bunun sonuçlarını ağır yaşarız, ağır bedeller öderiz eğitim ve sağlıkta. Şöyle düşünün, yani parası olanın okuyabileceği, parası olanın sağlık hizmeti alabileceği bir dünyaya doğru götürür bizi. Bu da çok riskli bir süreç. Yalnız burada devletin dediğim gibi misyonu değişiyor aslında. Merkezici bir yapı ortaya çıkıyor. Yani devlet sadece merkezi otoriteyi elinde bulunduracak bir yapı haline gelmeye başlıyor. Devlet denilen mekanizma tamamıyla ortadan
kalkması bir 100 yılımızı alacaktır. Önümüzdeki 100 yıllık süreçte bunu göreceğiz. Yalnız burada bir diğer önemli nokta var, iddia edebilirim bununla ilgili. Şöyle ki son liderler sahnede. Yani biz son liderleri şu anda görüyoruz. Son liderler sahnede, dünya sahnesinde. Çünkü dünyanın lider profili de gittikçe değişiyor. Ben burada sıkı şekilde takip eden gençlere özellikle şunu söyleyebilirim. Mezun olduktan sonra ne yapacaksınız, ne yapacağız gibi sorular geliyor. Şimdi devlet kendi üzerindeki yükü atmaya başladı gençler, değerli gençler. Memur olurum kafasında olan çok genç var. KPSS'ye girerim, memur olurum diyen genç insan sayısı çok fazla. Bakın bu durum değişiyor. Yani devlet kendi memurlarını da tasfiye ediyor, aslında azaltmaya gidiyor. Bunu da yük olarak görmeye başladı devlet. Yani buradaki asıl mesele hükümetin A kişisi ya da B kişisi olması değil aslında. Yani B kişisi de hükümet etse bu süreç böyle gelişecek. Yani zamanında yapılan hataların da sonuçları var burada aslında. Benim burada gençlere tavsiyem, yani memur olmak için harcadığınız enerjinin bir sonucu olmayacak, onu söyleyeyim özellikle. Çünkü devlet içerisindeki o yapı da değişecek. Burada ne yapabilirsiniz? Bakın lütfen ama lütfen tarıma yönelin. Tarım geleceğin mesleği, geleceğin meslekleri arasında. Devletten bir şekilde teşvik almaya çalışın. Gençleri teşvik ediyor, teşvik primleri var. Devletin tarım için özellikle kadınlara yönelik teşvikleri var. Alabilmediğiniz kadar alın, tarıma yönelin. Bir fasulye, bir patates dahi olsa ekmeye çalışın. Çünkü geleceğin mesleği, gelecek aslında toprakla şekillenecek. Geleceğin mesleği de tarım efendim. Bunun da altını çizelim. Ya fırsat bulursak da tarımla ilgili ayrıca bir sohbet gerçekleştiririz inşallah. Ben böylelikle evet, yani bugün yaşadığımız bu kriz dediğim gibi devletin özelleştirmeye gitmesi, bazı mal ve hizmetleri devletin artık üretmiyor olması, özel sektöründe üretimi bırakması aslında. Yani özel sektörde artık üretmiyor. Kimse üretmiyor, üretmek istemiyor. Hazır gelsin istiyor. Dolayısıyla işte o problem burada başladı. Biz üreten bir teknoloji olmadığımız için bugün bu sonucu yaşıyoruz efendim. Bunun da altını çizelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın.